Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burgulu petek modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Görünüşünde çok zor görünen, kafa karıştıran bir örnek olarak bilinse de aslında çok kolay ve çok basit bir örnek. Sadece püf noktalarını iyi dinlersek videomda bu modeli kolaylıkla yapabiliriz. Evet, şimdi isterseniz hızlıca modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Modelimin ilmek sayısı 8'in katlarından oluşmaktadır arkadaşlar. Şöyle alt lastik olarak da buradaki petek modelinin birkaç sırasını yapıp modelimize öyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ben sizlere ilk başta bir örneğimi netleyeyim arkadaşlar. Bir tane örneğimiz için ben ilmeklerimi aldım. Bakın aşağıda da iki tane iki sıra, yani iki tane iki model olarak böyle petek modelimi yaptım ve daha sonra burada 5 sıra düz ördüm. Aralardaki sarmaşık modellerimi yaptım. Bir tane de şöyle göstereyim. Burada petek modelim var. Bir de yarım var. Yani iki tane şu kısımdan sonra iki tane petek modeli yapıyoruz. Ve daha sonra yarım modelde burada burgu işlemini yapıyoruz. Ben arkadaşlar baştan başlamadım çünkü videomun çok uzun sürmesini istemiyorum. Size de sıkmak istemiyorum. O yüzden hemen tekrar bir daha şöyle göstereyim. Alt lastik modellerimizi yaptıktan sonra düz olarak 8 tane ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın şöyle sizlere hemen göstereyim nasıl yapıldığını birinci ilmekten sonra. Bir tane ters ilmek aldım. Buradan 4 tane ilmeğim var. Yani siz kenar lastiklerinizi buradaki ben bir tane örnek aldım. Siz 2 tane ya da 3 tane de kenar lastik olarak da kullanabilirsiniz. Bu 3 tane buradan 4. Yani 4 tane 4 8 12 tane ilmek oluyor. Bakın burada hemen açmam var. Bunu kapatıyorum. Bu şekilde arkadan ilmeğimi alıyorum. Bundan diğer sonraki sıramda bu ilk sırayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada burgu yapacağımız için 1 2 tekrardan bakın buradaki ilk başta yaptığımın tersini yapıyorum. Bir ters ördüm. Pardon, ters ördüm bu ilmeğimi. Düz örecektim. Evet, 4 tane ters ilmeğimizi ördük. Bir tersim var. Buradaki 2 tane ilmeğim ikisini bir aldım. Bir artırdım. Bir ters aldım. Burada ilmek başlarken 8 tane düz örüyoruz. Bakın ben tam 8 tane ilmeğimi düz ördüm. 2, 4, 6, 8. Bu 8 tane düz ördüğüm ilmeğin 2 ayırdım şöyle. 3 ve 4. ilmeklerimi kendi tarafımdan şişimi alıp bakın bu şekilde öndeki şişlerim ilmeklerimi bırakıp 2 tanesini ön tarafa aldım. Yani bu şekilde birinci burgumuzu yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrardan bakın 1 2 tane değil, en sondaki 2 tane ilmeğimi bu sefer de şişimin arka yüzünden öndekileri bırakıp tekrar alıyorum ve bunları da dolandırarak bu şekilde burgu yaparak ikisini bir aldım. Bak tek tek örüyorum bakın. 2 3 4. Burada bir ters ilmeğim var.
2 ilmeğimi ikisini bir aldım. Bir artırdım. Bir ters ördüm. Bu ters örgümden sonra arkadaşlar tekrar örneğimize devam ederken 8 tane düz ilmeğimizi ayarlama yapıyoruz. Yani 8 tane düz ilmek, bir ters, 2 ilmek, bir artırma, bir ters. Buradaki ara ilmeğimizi, örneğimizi buraya yapıyoruz. Her 8 ilmek arasına. Örneğimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Bakın buradaki 8 tane ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, arka yüzümüzü ördük. Şimdi ön yüzümüzdeyiz. Bakın ilk burgularımızı yaptık. Şimdi bu burgularımızdan sonra bu ortadaki bademcik modellerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada kenarda bir tane bademcik örneğim var. Siz isterseniz ikili ya da üçlü yapabilirsiniz. Biraz örneğim şöyle göstereyim. İlmeklerim, ipim açık renk. Pek fazla belli değil arkadaşlar. Şöyle bir saniye durdurmak istiyorum videomu. Evet, şimdi videomuza devam edelim. Bakın şimdi burada bu bademciklerimizin ilk yapılışı arkadaşlar, buradan 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimiz var. Ortadaki ilmeklerimizi kenarlara ön yüzünden değiştirme yapıyoruz. Bu birinci ilmeğim. Tekrar bunu da ön yüzünden değiştirme olacağı için sondaki ilmeğimi şişimin arka yüzünden alıyorum. Bu şekilde değiştirme yapıyorum. Bir ters ördüm. Bir artırdım. İki ilmeğimi bir aldım. Tekrar bir ters ördüm. Burada bir önceki sırada vurgu işlemi yapmıştık. Şimdi burada ilmeklerimizi 4 ayırıyoruz. Bu şekilde. Buradaki 4 ilmeğim aynı. Burada ön yüzdeki, pardon, lastikteki bademcik modelini yapıyoruz. Bakın ortadaki 2 tane ilmeklerimizi ön şekilde, vurgu olacak şekilde bakın yer değiştiriyorum. 1, 2. Bu da ön taraftan vurgu olacak şekilde, bu şekilde çevirerek ördüm. Yine tekrar buradaki 4 tane ilmeğimiz de aynı bu şekilde. Bakın çevirdik. Yine aynı. Önce arkadaki, sonra öndeki ilmeğimi aldım. Bir ters ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeğim ikisini bir aldım. Tekrar bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Evet. Şimdi arka yüzündeki bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Evet, arka yüzümüzü ördük. Şimdi tekrar bakın, buradaki lastik kısmındaki bademcik modelimizle buradaki burgu kısmındaki bademcik modellerimiz aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Buna isterseniz dikkat edersek daha kolay bir şekilde modelimizi çıkartmış oluruz. Bakın, ilk başta birinci sırada ortadaki ilmekleri kenarlara almıştık. Şimdi kenardaki ilmekleri ön kısımda olacak şekilde ortaya tekrardan alıyoruz. Yani bakın, ortadaki ikinci ilmeğimi arkadan ördüm. Tekrar ilmekleri çıkartıp birinci ilmeğimi alıp ikinci de örüyorum. Tekrar bunu da bu şekilde çıkartıyorum. Bakın, ilmeğimi aldım. Ön yüzümden dolandırdım. Ve bu şekilde ördüm. Bir ters ördüm. 2 ilmeğim, ikisini bir aldım. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Burada da aynısını yapıyoruz. Birinci kısımda burada ortadakileri kenar almıştık. Şimdi kenardaki ilmekleri tekrar orta kısma alıyoruz. Bakın, bu şekilde. Ben çıkartmadan bu şekilde örüyorum. Tekrardan bunu da ön yüzünde çevirip yine aynı ikinci 4 ilmeğimizde bu şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, modelimizin birinci kısmı tamamlandı. Yine burayı da arka kısmı da olduğu gibi örelim. Evet, arka yüzünü de tamamladık arkadaşlar. Şimdi bakın, birinci bademcikleri yaptık. Şimdi ikinci bademciklerimizi yapıyoruz. Yine burada birinci de uyguladığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Bak, ne yapmıştık? Ortadaki ilmekleri yanlara doğru çevirerek alıyoruz arkadaşlar. Ön kısımdan gelecek şekilde bir ters, bir artırma, ikisini bir aldım. Tekrar bir ters ördüm. Burada 4 4 ayırıyorduk. Bakın, buradaki ortadaki ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Diğer 4 tane ilmeğimi de aynısını yapıyorum. Kenar örneğimi de aldım. Ve bu sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Arka yüzümüzü de örelim. Videomuza devam edelim. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, şimdi burada alttaki birinci kısımda tamamladığımız aynısını burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani kapatma işlemi yapıyoruz bademcikleri.
Bakın buradaki kenardaki ilmeklerimi ortaya gelecek şekilde önce ortadakini örüyorum arkadan ve bunun ikincisi de örüyorum. Yani yer değiştiriyoruz. Bunu da bu şekilde ön yüzden örüyorum. Bunu da dördüncü olarak örüyorum. Bir artırdım. Pardon. Bir tane ters ördüm. İki ilmeğim ikisini bir aldım. Bir artırdım. Bir ters ördüm. Buradaki en baştaki ilmeğimi bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Yer değiştirip bir 2 olarak ördüm. Buradakini de dördüncü ile üçüncünün yerini değiştirdim. 3 4 olarak ördüm. Tekrardan ikinciyi önce örüyorum. Tekrar birinci örüyorum. Burada arka yüzden pardon şu şekilde olacak, yanlış yaptık. Ön yüzden dördüncü ilmeği örüyorum. Sonra üçüncüyü örüyorum. İlmeklerimi arkadaşlar netleyelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi tekrar bir ters ördüm. 2 ilmeğim ikisini bir aldım. Bir artırdım şuradan. Bir artırdım. Bir ters ördüm. Bir de kenar ilmeği. Şöyle. Evet. Işıktan dolayı biraz örneğin parlama yapıyor arkadaşlar ama eğer siz dikkatlice dinlediğiniz zaman dinleyerek arkadaşlar bir yandan da örneği çıkartırsanız daha kolay anlamış olursunuz. Arka yüzünü örüyorum. Hemen geçelim arkadaşlar bu bölümü. Evet arkadaşlar, buradan bakın. Bu modelimize hem bademcik hem de petek modeli deniyor arkadaşlar. Siz hangi modelde biliyorsanız ismini o terimi kullanabilirsiniz. Şimdi burada bu bademcik adı petek modellerimizin yapılışı bitti. Şimdi burada hemen bundan sonraki sırada tekrar burgu işlemi yapıyoruz. Onu yapalım. Kenardaki petek modelini yapıyorum ya da bademcik modelini. İlmeğimizi alamadım. Bir artırıp ara ilmeğimi yapıyorum. Şimdi tekrar bir tane ters ördüm. Burada bakın 8 tane ilmeğimizi ortada topluyoruz. 4 4 ayırıp buradaki ikinciden sonra 3 ve 4. ilmeklerimi bu şekilde ön yüzünden çevirerek tekrar şişimin önüne takıp 1 2 3 ve 4'te ördüm. Tekrar bakın 1 2 3 4 ilmek. Bunları da şu şekilde ön yüzünden burma olacak şekilde, burgu olacak şekilde son 2 ilmeğimi şişime şu şekilde taktım. Diğer şişimi çıkartıp hepsinden bunları buradan dolayarak geçiriyorum. Bir, iki, üç,
4. Evet, vurgumuz bu şekilde arkadaşlar. Ortadaki vurgumuz. Kenardaki örneklerimizi yapıyoruz. Hemen hızlıca ters yüzünü örüyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun yapılışı bu kadar. Bundan sonra tekrar aynı yapılışa devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sizlere videomu da başlattığım gibi 5 sıra tekrardan ortada düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sizlere diğer modelimden göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde ilmeklerimi öreyim. Evet, bakın şimdi bu işlemi yaptıktan sonra, burguyu yaptıktan sonra burada arada bir boş yer var arkadaşlar, boş aralık. Burada tam 5 sıra oluyor. 5 sıra buradan ilerledikten sonra tekrardan burgu yapıyoruz. Burgudan yaptıktan sonra 2 sıra petek modeli yapıyoruz. Diğer ilmeğimi göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, ışıktan dolayı pek fazla belli olmuyor ama şöyle uzaktan evet, bu şekilde. Videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı unutmayın mutlaka. Hoşça kalın.